Hollywood'un en iyi hikayeleri bazen filmlerde değildir bilirsiniz. Kamera arkasındadır. İşte bu da onlardan biri. Bulaşıkçılıktan Oscar'a uzanan akıl almaz bir yolculuk. Dostluk, dibe vuruş ve ne olursa olsun vazgeçmemenin gerçek hikayesi. Hikayemizin merkezinde inanılmaz bir zıtlık var. Düşünün, biri evsiz, diğeri ise onun en yakın arkadaşı. Dev bir film yıldızı. Nasıl olur da birbirine bu kadar yakın iki insanın yolu bu kadar keskin bir şekilde ayrılır ve daha da önemlisi bu ayrılık onları nereye götürecek? Peki her şey nerede başlıyor? İki adamla. Michael Blake ve Kevin Costner. Onların dostluğu, hani o bildiğimiz Hollywood'un parlak ışıklarından çok uzakta, sektörde bir yer edinmeye çalışırken ortak hayal kırıklıkları ve umutlarla kurulmuştu. Şöyle bir 80'lerin başına gidelim. İkisi de aslında kimsenin tanımadığı, tutunmaya çalışan isimler. Hatta birlikte bir film bile yapıyorlar, Stacy's Nights diye. Ama film sessiz sedasız batıyor, kimsenin haberi bile olmuyor. İşte bu ilk başarısızlık aralarındaki bağı test ediyor ama koparmıyor. Ama kaderin onlar için bambaşka planları vardı. Ve işte o andan sonra yolları ayrılmaya başlıyor. Birinin yıldızı yükseldikçe yükseliyor, diğerininki ise sönüyor. Bu durum dostluklarını paramparça etmenin eşiğine getirecek o büyük anı hazırlıyordu. Durum tam olarak şöyleydi. Kevin Costner bildiğiniz gibi büyük bir yıldıza dönüşüyor. Michael Blake ise her reddedilişle daha da öfkeli, daha da karamsar birine dönüşüyor, sektörü suçluyor. Costner ona yardım etmeye çalışıyor aslında. Hani bir sürü toplantı ayarlıyor ama Blake'in o kendini sabote eden tavrı var ya, işte o önüne çıkan her kapıyı kapatmasına neden oluyordu. Gittiği her yerde birilerini kızdırıyordu. Ve sonunda o an geliyor. Gerilimin koptuğu an. Costner artık o kadar bıkmış ki bir gün arkadaşı Blake'i duvara yapıştırıp basbayağı bağırıyor. Senaryolardan bu kadar nefret ediyorsan yazmayı bırak. İşte bu dostluklarının dibe vurduğu an. En karanlık an. Her şey bitti değil mi? Öyle görünüyor. Ama bakın hikayenin ilginçliği burada başlıyor. O büyük kavgadan sadece bir hafta sonra telefon çalıyor, arayan Blake. Ve kalacak hiçbir yeri yok. Düşünebiliyor musunuz? O kadar öfkeye, o kadar lafa rağmen gidebileceği tek bir kapı kalmış, kendisine azarlayan arkadaşının kapısı. Ve Costner ne yapıyor? Evet diyor. Bir süre Costner'ın kanepesinde kaldıktan sonra Blake artık iyice dibe vurmuş bir halde Arizona'ya gidiyor. Ve işte orada hayatının en karanlık, en umutsuz anında her şeyi ama her şeyi değiştirecek o imkansız hikayeyi yazmaya başlıyor. Kurtlarla Dans. Şimdi işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Blake'in yazdığı bu hikaye o dönem Hollywood'un sakın yapma listesindeki her şeyi barındırıyordu. Birincisi bir western filmiydi. Yani herkesin artık öldü bu tür dediği bir şey. İkincisi, stüdyolar küçük, butik filmler ararken bu devasa epik bir hikayeydi. Ve son olarak kimsenin para yatırmak istemeyeceği kadar riskli, alışılmadık bir konuydu. Yani kısacası tam bir ticari intihardı. Tabii stüdyolar senaryo okumayı reddedince birileri akıl veriyor, bunu önce bir romana çevir diye. Blake de öyle yapıyor. Peki sonuç ne dersiniz? Tam 30 farklı yayın evi kitabı reddediyor. 30 kez hayır cevabı alıyor. Hikaye böyle defalarca reddedilirken, tam umutlar tükenmişken sahneye kim çıkıyor dersiniz? Yine Kevin Costner. Ama bu kez sadece bir kanepe vermek için değil, arkadaşının hayalini gerçekleştirmek için, kariyerinin en büyük, en çılgın kumarını oynamak için. Blake'in kitabı sonunda küçücük bir yayın evinden çıkmayı başarıyor. Kitap Costner'ın eline geçiyor ve bir gecede soluksuz okuyor. Ertesi sabah hemen telefona sarılıyor. Yıllardır çabalayan, dibe vuran arkadaşını arayıp o sihirli cümleyi kuruyor. Bunu bir filme dönüştüreceğim. İşte o an her şeyin değiştiği andır. Ve Costner lafta bırakmıyor, resmen her şeyini ortaya koyuyor. Düşünün, film hakları için cebinden para veriyor, senaryoyu yazması için onca soruna rağmen yine arkadaşı Blake'i işe alıyor. Yeter mi? Hayır. Bunu ben yöneteceğim diyor ki hayatında ilk kez yönetmenlik yapacak ve son olarak başrolü de kendisi üstleniyor. Yani bu bir dosta duyulan inancın sanırım sözlük tanımı. Peki Hollywood ne tepki vardı dersiniz? Tam bir alay dalgası. Herkes projeyle dalga geçmeye başladı. Hatta o dönemki en büyük gişe felaketlerinden biri olan Heaven's Gate filmine gönderme yaparak filme Kevin'in Kapısı adını taktılar. Yani diyorlardı ki bu da tarihin en büyük fiyaskolarından biri olacak. Ve sanki bu kadar alay yetmezmiş gibi işler daha da sarpa sarıyor. Prodüksiyon bütçeyi aşıyor. Bu noktada çoğu insan projeyi rafa kaldırırdı. Ama Costner ne yapıyor?
hiç tereddüt etmeden filmi bitirebilmek için kendi cebinden tam 3 milyon dolar daha koyuyor. Resmen oynadığı kumarı ikiye katlıyor. Ve nihayet film gösterime giriyor. Ve o an bütün alaylar, bütün şüpheler, Kevin'in kapısı felaket olacak diyen herkes bir anda suspus oluyor. Çünkü film kimsenin ama kimsenin beklemediği dev bir zafere ulaşıyor. Bu pes etmemenin, inanmanın getirdiği tatlı bir intikamdı adeta. Rakamlara bir bakalım çünkü onlar zaten her şeyi anlatıyor. 22 milyon dolarlık bir bütçe ve karşılığında dünya çapında 424 milyon dolarlık bir gişe. Film, tüm zamanların en çok kazanan western filmi unvanını alıyor. Hani o dalga geçtikleri Kevin'in kapısı var ya, bir anda bir zafer anıtına dönüşüyor. Başarı sadece parayla da sınırlı kalmıyor tabii. Eleştirmenler de filme bayılıyor. Tam 12 dalda Oscar'a aday gösteriliyor ve geceden 7 ödülle ayrılıyor. Bunların içinde en iyi film ve Costner için en iyi yönetmen ödülleri de var. İnanılmaz değil mi? Ama gecenin ve aslında tüm bu hikayenin en can alıcı, en duygusal anı bambaşka. Bir zamanlar en yakın dostu tarafından duvara yapıştırılıp yazmayı bırak artık denilen o adam. Michael Blake, o gece o smokinin içinde sahneye çıkıyor ve en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını kucaklıyor. Peki, geriye ne kalıyor bu hikayeden? Bize bıraktığı miras ne? Ödüller mi? Gişe rakamları mı? Bence hayır. Asıl miras şu: yıllarca reddedilsen de, en yakın arkadaşın bir süperstar olurken sen dibi görsen de, içindeki o hikayeyi anlatmak için yazmaya devam etmeyi inadı. İşte asıl hikaye bu. Ve bu hikaye hepimize aslında basit bir soru bırakıyor. Ya başarının asıl sırrı sandığımız gibi zeka ya da yetenek değilse? Ya kazananlarla kaybedenler arasındaki o ince çizgi sadece ve sadece ne olursa olsun durmayı reddetmekse? Bir düşünün.